Şimdi bu hastamızda daha önceden reflü şikayetleri var. Yapıldığı dış merkezde yapılan endoskopilerinde tam karar verilememiş. Bu yüzden biz tekrar arama öncesinde değerlendirmemizi yapıyoruz. Şimdi J manevrasıyla yemek borusunun alt ucunu tersten görüyoruz. Şu anda görüyorsunuz boşlukları. Şu beyaz kısım yemek borusu. Ta şuraya kadar sınırı var. Bu gevşek. Burada gevşekliğini zaten görüyorsunuz. Tamam. Hill grade 2. Kasılmalar gidiyor geliyor. 2-3 arası bir şey. Bir de fıtığı var mı yok mu ona bakmak lazım. Onu da ölçerek yapmakta fayda var. Hemen ters dönüp yukarı geliyoruz tekrar. Mideye giriş yerine. Şurada mideye girerkenki yer. Tabi şurada küçük küçük erozyonu alanları görüyoruz. Bu da reflünün tabii ki belirtisi. Aslan şikayetleri fazla ama endoskopik olarak çok fazla olmasa da şikayetleri fazla hastanın. Şunlar reflü odakları. Şurası, şurada var. Fıtığı var mı yok mu? Onu nasıl belirliyoruz? Şöyle. Yemek borusuyla midenin birleştiği şu çizgi yukarıdan aşağı bakarken de en dar yerde olursa fıtık yoktur. Yani bileşke yeri ile diyafragma açıklığı. Şimdi şöyle uzaktan baktığınız zaman şurası diyafragma açıklığı. Şurası diyafragma açıklığı. Onunla bu gastroözofaje bileşke dediğimiz yer aynı yerde. Dolayısıyla bir fıtık yok. Eğer o en dar yer aşağıda şu uç kısımlar yukarılara gelmiş olsaydı aradaki fark kadar bir fıtığı var demektir. Ki o da 3 santimi bulursa zaten bu işlem yapılamaz. Ama bu hastada mide fıtığı yok. 0 yani. Bileşke de 40. santimde, diyafragma açıklığı da 40. santimde. Dolayısıyla fıtığı yok. O yüzden biz bu hastaya şikayetleri de olduğu için arama işlemi yapacağız.